Genelde her şeyin mantıklı bir açıklaması olduğuna inanırız, değil mi? Ama bazen öyle olaylar yaşanır ki bildiğimiz bütün kuralları alt üst eder ve bizi bilinmeyenin tam eşiğinde bırakır. İşte kurşun maskeler vakası tam da böyle bir hikaye. Bu soru Brezilya'da yarım asırdan fazla bir süredir çözülemeyen, akıl sır erdirilemeyen bir gizemin tam kalbinde yatıyor. Gelin bu dosyanın derinliklerine birlikte inelim. Her şey tam olarak bu tarihte, Rio de Janeiro'ya kuş bakışı bakan bu ücra tepede başladı. O gün aslında oldukça sıradan bir gündü, ta ki akıl almaz bir keşif yapılana kadar. Evet, yanlış duymadınız. Bütün hikaye bir çocuğun kaybettiği uçurtmasıyla başlıyor. Ama bulduğu şey çocuk oyuncağı olmaktan çok çok uzaktı. Sık çalıların arasında korkunç bir manzarayla karşılaştı. İki cansız beden. Olay yerine gelen polislerin karşılaştığı manzara bir suç mahallinden çok sanki bir ritüel alanı gibiydi. Her şey o kadar düzenliydi ki neredeyse planlanmış gibiydi. Ama kurbanların yüzlerindeki o acayip nesne bu vakayı tarihin en tuhaf gizemlerinden biri yapacaktı. Aynen öyle. Gözlerini tamamen kapatan, hani şu radyasyondan korunmak için kullanılanlara benzeyen ama belli ki evde yapılmış kurşun maskeler. İşte tam bu noktada vaka, sıradan bir cinayet soruşturması olmaktan çıkıp bambaşka, çok daha tuhaf bir boyuta evrildi. Şimdi gelelim cesetlerin yanında bulunan o not defterine. Bu defter belki de tüm gizemin anahtarı. Ama bekleyin, bu bir intihar mektubu falan değil. Çok daha tuhaf bir şey. Adım adım izlenmesi gereken bir talimat listesi. Notta aynen bunlar yazıyordu Portekizce. Sanki bir görevin son adımlarını anlatır gibi, değil mi? Peki ama bu emir cümleleri ne anlama geliyordu? Yani bu not bize neyi gösteriyor? Bu adamların oraya öylesine gitmediğini, her şeyin ama her şeyin planlı olduğunu. Bir kapsül yutulacak, bir etki beklenecek ve sonra da bir sinyal beklenecekti. İyi de ne sinyali? Ve daha da önemlisi kimdi bu adamlar? İşte şimdi hikayenin insani tarafına bakalım. Bu maskelerin arkasındaki o iki kişiye, bu gizemli yolculuğa çıkan iki elektronik teknisyenine. Şimdi o dönem Brezilya'da popüler olan bir akım var, bilimsel spiritüalizm. Yani teknolojiyle, elektronikle, ruhlarla veya dünya dışı varlıklarla iletişim kurmanın mümkün olduğu inancı. İşte Manuel ve Miguel için bu sadece bir hobi falan değildi, hayatlarının amacıydı. Kendi elektronik bilgilerini kullanarak başka dünyalarla temas kurabileceklerine gerçekten ama gerçekten inanıyorlardı. O gün tepede olan her şeyin temelinde de işte bu inanç yatıyor. Bu adamlar, yani Manuel ve Miguel, sıradan teknisyenler değildi. Onların bir amacı vardı. Mars'tan ya da başka boyutlardan varlıklarla temas kurup o nihai gerçeği kanıtlamak. Hatta daha önce yaptıkları deneylerden birinde büyük bir patlamaya bile neden olmuşlar. Ama en can alıcı nokta ne biliyor musunuz? Miguel'in ailesine söylediği son sözler. Önemli bir göreve gidiyoruz. Döndüğümde her şeyi açıklayacağım. Bakın bu çok önemli. Döndüğümde. Yani Miguel geri dönmeyi planlıyordu. Bu bir son değildi, bir görevin sadece bir parçasıydı. Vintem Tepesi'ndeki o gün onların bu büyük planının zirve noktası olacaktı. Şimdi gelin işleri biraz daha karıştıralım. Çoğu kişinin bilmediği ama dava dosyalarının derinliklerinde gizlenen ve bu gizemi iyice içinden çıkılmaz hale getiren detaylara bakalım. Bu ifade tüyler ürpertici. Çünkü bölgeden bir kadın, Gracinda Barbosa, polise gidip tam da adamların öldüğü tahmin edilen saatlerde o tepenin üzerinde parlak, turuncu oval bir cisim gördüğünü söylüyor. Hatta cismin aşağıya ışıklar yolladığından bahsediyor. Akla hemen şu soru geliyor. Notta bahsedilen o meşhur sinyal bu olabilir miydi? Ve olay sadece bir UFO görmekle de bitmiyor. Bakın 4 yıl önce yakındaki başka bir tepede bir teknisyen daha ölü bulunmuş, yanında yine bir kurşun maskeyle. Tesadüf mü? Dahası bu ikilinin daha önce yaptıkları bir deney o kadar büyük bir patlamaya neden olmuş ki insanlar UFO düştü sanmış. Ve şu detaya bakın. Miguel su şişesinin depozito fişini cüzdanında saklamış. Kim ölmeye giderken depozito fişini saklar ki? Bütün bunlar bize ne söylüyor? Bu tek seferlik bir olay değildi. Belki de gizli bir grubun parçasıydılar. Geri dönmeye de niyetliydiler. Ama bir şeyler çok ama çok feci şekilde ters gitti. Peki tüm bu kanıtları üst üste koyduğumuzda o gece Vinten Tepesi'nde ne yaşanmış olabilir? Hadi en çok konuşulan 3 teoriye bir bakalım. İlk teori iletişim deneyi. Buna göre adamlar
Bilinçlerini, algılarını açmak için psikoaktif bazı kapsüller aldılar. O kurşun maskelerde bekledikleri o ruhsal ya da dünya dışı sinyal geldiğinde yayılacak yoğun enerjiden beyinlerini, yani üçüncü gözlerini korumak içindi. Ama belki de dozajı ayarlayamadılar ve deney kontrolden çıktı. İkinci teori ise biraz daha bilim kurguya kayıyor. Boyutsal geçit. Hani o görgü tanığının bahsettiği UFO vardı ya, işte bu teoriye göre nottaki sinyal gerçekten de bir UFO'dan ya da bir boyutsal geçitten gelen güçlü bir elektromanyetik alandı. Metalleri koru talimatı da bir uyarıydı. Maskeler de bu kozmik radyasyona karşı bir nevi ilkel bir kalkan görevi görüyordu. Yani belki de bekledikleri şey gerçekten geldi ama yaydığı enerji bedenlerinin kaldıramayacağı kadar güçlüydü. Yani karşımızda iki temel senaryo var. Bir yanda hiç gelmeyen bir sinyali beklerken yanlışlıkla ölen iki hayalperestin trajik hikayesi, diğer yanda ise amaçlarına ulaşan, bilinçleri başka bir boyuta geçen ve geride sadece boş kabuklarını bırakan iki öncünün başarılı yolculuğu. Hangisi size daha mantıklı geliyor? Peki neden? Neden bunca yıl geçti ve hala elimizde kesin bir cevap yok? Maalesef cevap, soruşturmanın en başında yapılan bir dizi kritik hatada gizli. Bakın, cesetler bulunduktan sonra otopsi için tam 3 gün bekleniyor. Neden? Çünkü morgda yoğunluk var. O 3 günde ne oluyor peki? Vücutlar o kadar çürüyor ki içtikleri o gizemli kapsüllerin içinde ne olduğunu tespit etmek imkansız hale geliyor. Yıllar sonra 1969'da mezarları tekrar açılıyor ama artık çok geç. Zaman geriye kalan tüm kimyasal kanıtları silip süpürmüş. İşte bu gecikmeler yüzünden bu vaka bilimsel olarak çözümsüz kalmaya mahkum edildi. Sonuç, resmi ölüm nedeni kayıtlara şöyle geçti: belirlenemedi ve dosya bu hiç de tatmin edici olmayan ifadeyle kapatıldı. Geriye ne kaldı? Cevaplanmamış sorular, bir sürü teori ve zihinlere kazınan o tuhaf fotoğraf. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Onlar trajik bir kazada hayatını kaybeden hayalperestler miydi? Yoksa tam olarak aradıklarını bulan, yolculuklarına yeni başlayan öncüler mi? Onların hikayesi Vintem Tepesi'nde bitti mi? Yoksa aslında her şey orada mı başladı? Bu sorunun cevabını size bırakıyorum. Çünkü belki de bekledikleri o sinyal gerçekten de geldi. Ve biz sadece geride bıraktıkları boş kabukları bulduk. İşte bu düşünce, kurşun maskeler vakasını bunca yıldan sonra bile bu kadar tüyler ürpertici yapıyor. Bu inanılmaz dosyayı bizimle birlikte açtığınız için teşekkürler. Peki sizin teoriniz ne? Gerçekten çok merak ediyorum. Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın, hepsini okuyacağım. Bunun gibi başka gizemli dosyaları da kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve daha fazla meraklı insana ulaşabilmemiz için bu incelemeyi beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki gizemde görüşmek üzere.